sevgili yazar, arkadaşım, kardeşim Onur Akay'la birlikteyiz, huzurlarınızdayız ve ünlüler dünyasında merak ettiğiniz her şeyi konuşacağız Onur Akay'la. Bugün en çok merak ettiğiniz konu tabii ki Afra Saraçoğlu'nun söyleminden sonraki gelişmeler. Sevgili Onur Akay, hoş geldin diyorum yayınıma. Çok teşekkür ediyorum Bilal abicim. Yine bir hafta geçmiş. Yine bir cumartesi akşamında Bilal Özcan TV'de olmak çok güzel. Şimdi birazdan her bildirim gider herhalde izleyenlerimize. Evet. Eklediklerini yazdılar bana. 2-3 gündür birçok mesaj geliyor. Yayını merakla bekliyoruz diye. Bilal Özcan TV 70 ülkede izleniyormuş değil mi Bilal abicim? Öyle. 70 ayrı 70 ayrı ülkede izleniyor. Bunu da YouTube'un analizlerinde görebiliyorum. YouTube'un analizlerinde herkes kendisinin ne kadar nerelerde izlendiğini ülke görebilir. Hatta daha da detaylandırıyor. Şehir şehir de verebiliyor YouTube. Mükemmel bir çalışma YouTube'un bu hizmeti. Evet. Çok öyle ülkelerde izlenmekte oyuncularımızın başarısını da gösteriyor aslında. Herkes merak ediyor. Tabii dizilerimiz, yine konuşacağız bu yayında da, Uzak Şehir'in de böyle bir yurt dışında çıkışı var, konuşacağız. Evet, dostlar gelmeye devam ediyorlar ama biz başlayalım istersen. Ama Bilal abicim, bu yurt dışındaki bazı ülkelerin magazin programları benim hiç söylemediğim de yazıyorlar. Çevirerek bakıyoruz falan. Böyle hiç konuşmadığım şeyleri de artık öğrenmişler herhalde. Türk magazin yazarı. Hep benim ağzımdan veriyorlar. Hiç konuşmadığım şeyleri bile. Topu sana atıyorlar. İstediklerini yazıyorlar. Ya. Magazin orada da böyle var. Var. Bir de bize kızarlar bazı izleyenler, bazı okurlar, ama bakın yurt dışında asparagas haber dediğimiz yalan haberleri Onur Akay'ın üzerinden yazıyorlarmış. Enteresan. Evet. Hakan Sabancı ile başlayalım istersen. Hakan Sabancı, Tuğba Büyüküstü'nün bu Paris Moda Haftası'ndan paylaşılan bir fotoğrafını beğendi. Sonra bu sosyal medyada konuşulunca kısa sürede hemen kaldırdı ve bizim Mustafa Ağa da Hakan Sabancı'ya bu konuyu sordu. Hakan Sabancı da teşekkür ederim arkadaşlar, teşekkür ederim dedi. Cevap vermedi. Beğendiğiniz, sonra da geri çektiniz, neden böyle yaptınız diye sorunca cevap vermek istemedi. Ama biz bu arada Hakan Sabancı'yı çok kilo vermiş gördük bu videoda. Bayağı bir kilo vermiş. Sence Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra, Hande Erçel onu terk ettikten sonra aşk acısı mı çekti de kilo verdi? Ne dersin? Bence kesinlikle Hande'lere olan aşkını unutamamıştır. Ben Tuğba Büyüküstü'yle ilgili hiçbir şey olmadığını da duydum. Yani hani aralarında öyle bir şey yok ama yani Bilal abicim, kanaatim böyle son derece profesyonel bir PR gibi. Hemen beğenip geri çekmesi. Magazinde Hande Erçel olmayınca yine magazine girmesi için ne kadar Sabancı da olsa Hande Erçel gibi bir magazin figürü, bir isim gerekiyor bence, değil mi Bilal abicim? Olmayınca olmaz yani. Yani işte zayıflamasını ben Hande Erçel yaşadığı işte bu aşkla ilgili olarak düşünüyorum. Tabii yani belki de isteyerek zayıfladı. Öyle de olmuş olabilir. Spor zayıflamış da olabilir tabii ki. Bence Sabancı'nın şimdi her nesildeki gençleri hep geziyor. Böyle bir moda var. O çabuk unuttuklarını düşünüyorum. Yani biraz onların çabuk unuttuklarını düşünüyorum.
hemen yerini bir başka ilişkiyle doldurabiliyor. Geçici de olsa kendisine yeni bir arkadaş bulup onunla oyalanabiliyor, değil mi? Tabii ama Hande Erçel'de çok büyük bir boşluk varmış. Onu duydum ben. Hande Erçel'de. Evet, evet. Hani e, hem aşk vardı hem de onunla çok güzel vakitler, çok güzel anılar biriktirdi. Birdenbire böyle biri hayatından çıkınca boşluk yaşadığını etrafından duyuyorum. Yani e, bayağı psikolojisinde sorunlar olmuş. Ya evet, Hande Erçel aşkta da kaybediyor. Şimdi işte de kaybediyor. Bu ATV'deki dizisi Aşk ve Gözyaşı dün akşam reytinglerde ilk kez 14.lüğe düştü totalde. Bir önceki hafta 10.luğa gerilemişti. Şimdi 14.lüğe düştü Barış Arduç'la. Beğenilmedi, sevilmedi. İzlenilirliği her hafta daha da geriye gidiyor. ABC'de 10'uncu, ABD'de 7.liğe geriledi. Bu gidişte kaldırılabilir tabii yani dizi. Tabii kesinlikle de düşünüyorum. Senaryo ile ilgili büyük bir sorunu var. Yani bir şehir yeni başlamış bir dizi değil ama bunda ne kadar değişiklik yaptılar. Biraz sonra konuşacağız. Bilal abicim senaryo ile ilgili sıkıntı görüyorum. Tabii Hande Erçel'le de ilgili oyunculuğuyla ilgili sıkıntı var. Dün akşam ben biraz böyle bakıp yani mimikleri çok sıkıntılar görüyorum. Mutlaka oyunculuk eğitiminin üzerinde durması şart. Bak mesela Kıvanç Tatlıtuğ meşhur oldu Best Model'la. Sonra e, Gümüş dizisiyle iyice geniş kitlelerce duyuldu seneler önce. 2002 yılında birinci, ondan sonra dünya birincisi oluyor. 2004'te dizi başlıyor. Yani ben dizide öğrenirim işte usta sanatçılardan, usta oyunculardan görerek ilerletirim, usta çırak ilişkisi demedi. Gitti mesela kültür oyunculuk bölümüne girdi. Doğru Yani söylüyorsun. kendisine yatırımlar yapması lazım. Sadece güzellik bir yere kadar nasıl mankenlik geçiyor, fani diyorlar e, belli bir yaştan sonra. Güzelliği de geçerse, oyunculuğu da olmazsa sorunlar her zaman böyle magazin gündeminde kalmayabilir. Artık çok çabuk tüketiyor insanlar. Hem dizileri olsun, yeni yüzler arıyorlar. Yani her an değişiyor. Onun için öyle yerim çok çok da sağlam etmesin bence. Evet. E, Arjantin'den Nelida Manzano özel abonem, özel üyem. Bilal ve Onur öğretmenlerimize selamlar ve Mert ile Afra'yı bu kadar sevdiğiniz için teşekkür ederim. Çeviri kötüyse de diyor kusura bakmayın. Nelida Manzano çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler sunuyoruz Arjantin'e. Ben şunu duydum. Sevgili Bilal Onur. Özcan da benim öğretmenim oluyor. Bilal Özcan her zaman Estağfurullah. beni destekleyen ve Estağfurullah. gazeteciliğindeki 48 yıllık birikiminden bana hep bilgiler aktaran değerli bir öğretmenimdir. Buradan Estağfurullah. söyleyeyim. Estağfurullah, çok naziksin. Ben şunu duydum, şimdi bu Aşk ve Gözyaşı, Hande Erçel'in dizisi giderek tabii reyting düşünce, daha Evet. az izlenince reklam veren tercih etmiyor ve kazancı da kanalın ve yapımcının kazancı da hiç beklenen gibi olmuyor. Ancak şu anda 14-17 Ekim tarihleri arasında Cannes'da uluslararası televizyon programları, dizileri pazarı var. Dünyanın en büyük televizyon Evet. organizasyonu MIPCOM. E, Senede bir kere, iki kere yapılıyor. Şimdi denk geldi ve bu dizi orada satışa çıkacak. Diğer diziler gibi afişler falan şu anda kana asıldı bile ve Hande Erçel'le Barış Arduç da oraya gidecekler. O düzenlenecek olan bir partiye katılacaklar. Yapımcının ve kanalın, ATV'nin düzenleyeceği. Orada satış olursa, iyi satış olursa dizinin yeni bölümleri çekilir diye. Satış olmazsa dizi yayından kaldırılabilir diye
duydum. Çünkü reytingler gerçekten Türkiye içinde dizinin kazandırmayacağı bir şeye gitti. Evet, Ölçüye evet. gitti, geriye gitti. Ama yurt dışına satılırsa yurt dışından iyi para kazanılıyor biliyorsun dizilerde. Tabii. Ve Hande E, Erçel'in o morali zaman çok bozuk o yüzden. evet Bilal abicim satılır diye düşünüyorum. Ama o zaman da ne olacak? Kanalın yükünü hafifletecekler. Reklam geliri olduğundan hem Evet, yapımcı olsun hem oyuncu olsun bir toplantı yapıp her bir şeylerden kısacak ki Türkiye'de de devam edebilsin. evet. Bence. Tabii o zaman belli bir bölüm çekilir ama ben bölümden sonra pek ilerleyeceğini düşünmüyorum Türkiye'de. Yurt dışına da satılsa belki 13 bölüm diye mi satılacak ilk etapta. Ondan sonra Türkiye'de de biraz senaryoda çok yani sıkıcılık var. Ben bile dün akşam erken kapatıp yeni çıkan Engin Akyürek'in dizisine e, bir bölümünü izledim. İkinci bölüme başka bir işim vardı tabii çıkmam gerekiyordu. İkinci bölümü de bu akşam Netflix'te Engin gece Akyürek'in izleyeceğim yeni tabii. bölümüne geçtim diyor Onur Akay. Konuşacağız o diziyi. Evet. Ben de dün akşam çok ilgimi çekti. Ayrılamadım. Daha doğrusu eşim Şebnem'le birlikte ayrılamadık kanaldan. TRT'de Taşacak Bu Deniz dizisini bayıla bayıla izledik. Öyle Çok mi? beğendik. Yani hakikaten Ulaş Tuna Aztepe, Deniz Baysal ve o genç doktor, Yunanlı doktoru oynayan genç oyuncu bayan ismine bakamadım onun. Kusura bakmasın biraz sonra bakacağım. ABD ikinci oldu, ABC'de yine ikinci oldu, totalde altıncı oldu. Taşacak Bu Deniz. Herkese tavsiye ediyorum. Çok Evet. ilginç bir senaryosu var ve muhteşem Karadeniz görüntüleri, o bölgenin görüntüleri. Sen de çok iyi biliyorsun. E, Tabii. peki şeyi nasıl buldun? Engin Akyürek'in dizisini nasıl buldun? Aslı Ben Enver'le, beğendim Aslı Enver'le Aslı Enver'le. Aslı Netflix, Enver'in mesela Hande Erçel'den oyunculuğu bana ne kadar güzel geldi mimikleri. Yani yetenek, Allah vergisi bir şey değil bu. mi? Değil mi? Yani eğitimde de pek olmaz. E, Yani eğitimle bazı tekniklerle biraz hiç değilse kendini geliştirebilir. Madem artık Türkiye'nin starlarından en önde oyuncularından Hande Erçel. Evet. Ama diziyi beğendim. Eskiyle Yeni Para Savaşı. Siz Çok. izlediniz mi Bilal abicim? Yo ben Bakmadım. izlemedim. Ben daha izlemedim. Ben daha izlemedim. Tabii dün o dizideydiniz. Çünkü yayına girdi. Evet. Enfes bir akşam. Güzel enfes dizi gibi görünüyor. Daha ilk bölümü izledim ama yani e, tabii Netflix biraz bu platformlarda genç nesil birçok şeye özendirecek aslında yanlış şeyler var. Var. Görüyorum da birçok dizide olsun. Fakat hayatın içinde var. Televizyonda sansür oluyor. Burada daha doğal onun için çok seviliyor. Onun için televizyon geri planda başladı. Daha az izlenir oldu. İnsanlar beğeniyor. Tabii belli bir yaştan sonra izletmek lazım. Yani ona göre ailelerin dikkatli olması gerekiyor için. Yani 18 yaşından küçükler için. Evet. Onlara uyması lazım. Enfes bir akşam, ilginç de bir ismi var dizinin. Oyuncular da bayağı güçlü bir kadrosu var. Sedef Avcı, Selin Şekerci, Dolunay Soysert, Taro Emir Evet. Tekin, Aslı Enver, Engin Akyürek ve İsmail Demirci. İsmail Demirci ile Engin Akyürek'in dizinin galasında böyle bir PR gibi geldi bana. Basın mensuplarının bir sorusuna İsmail Demirci'nin cevap vermesi. İsmail Demirci orada başrol değil, Engin Akyürek başrol. E, Evet. Enfes bir akşam sizin için nedir diye sordu gazeteciler. E,
İsmail Demirci girdi, söyledi, yanıt verdi. Engin Akyürek de İsmail Demirci'yi bozdu. Şu sözle bozdu: "Sen dizinin sözcüsü olabilir misin?" diye müdahale etti İsmail Demirci'ye. Hiç Engin Akyürek'ten böyle bir çıkış şimdiye kadar hiç görmedik. Yani hiçbir polemiğe, hiçbir, yani hiçbir arkadaşını üzmez, ama neden böyle bir şey yaptı? Aklımıza PR geliyor, yani konuşulsun diye, ve bu konuşuldu bayağı, Engin Akyürek'in bu çıkışı. Evet. Bir de Bilal abicim, Engin Akyürek her şeyi gizli tutar. Çok magazinde de yok. İşiyle konuşulur. Sevgilisini bulamazlar, fark edemezler, çekemezler, görüntüleyemezler. Yani Aynen. böyle bir şeyi belki de doğal olarak yapmış da olabilir diye düşünüyorum ben aslında. Yani olan şeyinden, dediğiniz gibi başrol öncelikle onların konuşması lazım. Aslı Enver'in, Engin Akyürek'in. Evet, ama güzel bir senaryo bulmuşlar aslında. Güzel. 1999 depreminde e, işte yeri yıkılıyor ve oradaki kalan çocukları alıyor anne ve onlara çok güzel bir eğitim veriyor. Dans üzerinde özellikle. Çok onun için de zengin oluyorlar. İşte böyle anlatmayanlar için. Yani güzel bir senaryo bulmuşlar. İşte ondan dolayı Hande Erçel sallanıyor. Senaryoda sorun buluyorum. Çok ağır. Yani insanı sıkıyor. Bizim için İnsanlar konuşmaya başlıyormuş. Birçok okudum yorumları. Yani biz diziye yani konsantre olamıyoruz diye yazanlar var. aynen, Sosyal medyada. aynen. İlk bölümde Şebnem'le, eşimle aynen böyle konuştuk. Yani konsantre olamıyoruz. Açık seyretmek istiyoruz, seyrediyoruz, ama yarısında geldiğimiz zaman sıkıldığımızı fark ettik. Kendimizi veremiyoruz. Çünkü abartı geldi artık, aile içindeki o tartışmalar, konuşmalar filan. Tabii. Rahatsız olduk. Kore'de çok sevilmişler, ayıla bayıla seyretmişler Koreliler, ama Kore versiyonunu. Bu enfes bir akşam dizisi Beykoz ve Çengelköy'deki tarihi yalılarda çekildi ve İstanbul Boğazı'nın enfes Evet. görüntüleri sırf onun için bile izlenir ya, değil mi? Tabii çok güzeldi görüntüler. Bilal Görselli. abicim bizim oraları gösteriyor. Ortaköy'ü, her yeri. Anadolu'yu, Rumeli'yi, bütün Boğaz, birinci ve ikinci köprüde çok güzel görüntüleri vardı. Evet, evet. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. O görüntü için bile izlenir değil mi Bilal abicim? Ya Çok güzel. biz bu işi çok iyi yapıyoruz sevgili Onur Akay. Yani bu görsellik işini, bu dizi sinema işini, yani eskiden bu kadar ustalarımız, bu kadar teknik imkanlarımız bu kadar gelişmemişti ve ustalarımız o kıt kanaat imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Değerli yönetmenler, rejisörler Yeşilçam'da. Evet, aynen. Ama şimdi bütün dünya ayıla bayıla seyrediyor bizim Tabii, dizilerimizi. tabii. Değil mi? İstanbul'un da güzelliğini görüyoruz. Sonra turistlerin gelmesine vesile oluyor Evet, Bilal abicim. evet. Evet, ben Ortaköy'deki evin camını açtığım zaman bazen orada çekim yapıyorlardı. Ben hem canlı yayına veriyorlardı hem Boğaz'ı, hem çekimi görüyordum hem televizyondan görüyordum böyle. Böyle 30 sene o Boğaz Köprüsü'nün tam karşısındayız. Çok güzel bir manzaradır. O ışıkları olsun. Yani salonun ışıklarını yakmasak köprünün ışıkları evi aydınlatıyordu. Öyle çok Ne güzel. kadar güzel bir yerde oturuyorsun ve o evi kapatıyorsun, Akçay'da yaşıyorsun. Çünkü Akçay da bir cennet. Akçay'daki evini de geldim gördüm. Ne kadar güzel, o dağın eteğinde, karşıda, harika. Türkiye'nin en güzel dağlarının eteğindesin. Müthiş bir oksijen. Aynen. Kapatmadık abicim. Evet, Eşyalı duruyor. Kiraya verdim sadece. Ama fakat İstanbul'un o hareketliliği, o trafiği, Beşiktaş'tan Ortaköy'e saatler sürüyor. O küçücük yol. Yürüseniz 5 dakika, 10 dakika. Dolayı dediğiniz gibi buranın oksijeni bambaşka, tabii, siz de biliyorsunuz. tabii. Nasıl? İşim olunca gidiyorum.
Orada kalıyorum. Tekrar dönüyorum. Öyle o şekilde dizi de çok güzel. Senaryo mesela bir dizi daha konuşacağız bugün değil mi? Konuşacağız. Konuşacağız. Afra ve Mert'i de konuşacağız. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir de konuşacağız arkadaşlar. Bu konuda Onur Akay'ın söyleyecekleri var. İlginç gelişmeler var. Hepsini konuşacağız. Ve e, Uzak Şehir dizisini Amerika Birleşik Devletleri Uzak Şehir dizisini İspanyol kanalı Telemundo Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kanallarından biri. Orada çok önemli bir İspanyolca nüfus var biliyorsunuz. Telemundo kanalı 20 Ekim'den itibaren Lejos Dedi ismiyle, Senden Uzak ismiyle yayınlayacak. Bu çok güzel bir gelişme. Amerika, sevgili Onur Akay, dünyada en çok dizi satan, dizi ihraç eden ülke. En çok üretip satan, ama bizim Türk dizileri Amerika pazarına yıllar önce girmeyi başarmıştı. En iyi dizilerimizi her zaman bulup alıyorlar. Ne diyorsun? Uzak Şehir'in bu başarısı önemli değil mi? Evet, hem ekip, cast çok güzel olmuş hem de senaryo insanı sürüklüyor Bilal Evet. abicim. Sezonda da başlar başlamaz yani herkesi şaşırttılar. Ölmüş olan e, tekrar ölmediği ortaya çıkıyor, Ya, geliyor. Diğer kardeşiyle evlenmişti. evet, Yani çok değişik ve bunlar gerçekten e, yani ben duydum, gördüm. E, Özellikle dizinin çekildiği yerlerde, Güneydoğu'da çok yaşanmış şeyler yani. Yaşanıyor şeyler. aynen gerçek hikayeler. İspanyol kanalı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İspanyol kanalı Uzak Şehir'in tanıtımını şu sözlerle yaptı: son yıllarda en başarılı Türk yapımlarından biri olarak gösterilen Uzak Şehir destansı anlatımı, yoğun oyunculukları ve sinematik kalitesiyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Biz de izleyicilerimize bu güzel ve anlamlı diziyi sunmaktan son derece memnunuz dediler. Uzak Şehir şimdiye kadar satıldığı bazı ülkeler Rusya, Suudi Arabistan, İsrail, Romanya, Meksiko, Kolombiya, Ukrayna, Kazakistan ve daha başka ülkeler de var satıldığı. Gurur duyuyoruz tabii. Ne kadar çok böyle ihracat yaparsak o kadar çok Türk dizilerinin ve oyuncuların gördüğü ilgi artıyor. Türkiye'nin tanıtılıyor Bilal abicim. Türkiye'ye turist gelmesine sebep oluyor. Ve de aynı zamanda e, mesela işte de starlıkla da olmuyor Bilal abi. Hande Erçel'le Barış Arduç biri jön, biri kadınların en önemlilerinden, bir numaralarından Türkiye'de. Demek ki onunla ilgisi yok. Yok, Senaryo çok önemli işte. E, Ekip çok önemli değil mi? bence. Sadece e, en önemli oynamasıyla bir ilgisi yok. Çok kişi de bunu yaşadı. Dizi çok star ve jön oldu Türkiye'de, hep gördük. Demek ki firmaların senaryoya çok dikkat etmesi lazım. Uzak Şehir'de o zaman güzel şeyler de yapıyor. Evet, Yani Türkiye'nin gönüllülerinin ilk gönüllü elçisi seçilmiş. Çocukların eğitimi için e, mesajları oluyor. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. değil mi? Ozan Akbaba. E, Ozan Evet. Akbaba çok iyi bir oyuncu ve daha önce de çok Çok. çeşitli dizilerde oynadı, ama Evet. Başşehir ile 40 yaşında gerçek anlamda şöhreti yakaladı. E, Yani sen işini iyi yaparsan, temelin iyi ise bir zaman gelir, hak ettiğin başarıya ulaşabilirsin ve herkes seni Tabii. alkışlar, değil mi? Vazgeçmemek lazım. Çok doğru. Çok doğru. En önemlisi Bilal abicim o söylediğim temel. Evet, Sanatçılar için temel sağlam değilse yıkılıyor. Aynı şekilde işte
olmuyor. Kendini her daim çalışması lazım. Yani bunun bir sonu yok. Her gün bir şey yapabilir insan. Müzikte de öyle, oyunculukta da öyle. Yani Aynen. Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından Müjde Ar. Müjde Ar bir dönem evet, sinemada çok büyük başarılara imza atmış. Çok başarılı bir isim. E, Müjde Ar geçen Mayıs ayında magazin muhabirleriyle İstanbul'un büyük alışveriş merkezlerinden birinde gezerken sorun yaşamıştı. evet. Kendisinin görüntülerinin çekilmesini istememişti. Muhabirler de işlerini yapıyorlar. Görüntülerini çekmişti. Müjde da onları azarlamıştı ve tartışmışlardı. Daha doğrusu Müjde çocukları çok kötü azarlamıştı. Üstüme niye çullanıyorsunuz diye onlara bağırmıştı, çağırmıştı. Ve yine aynı yerde dün Müjde yine magazin muhabirleriyle tartışıyor. Bir mağazada çıkarken görüntülerini çekiyorlar. Ben çekilmek istemiyorum. 10 erkek etrafımı sarmayın. Şimdi buranın sahibini arıyorum. Sizi kovduracağım diye alışveriş merkezinin sahibini aradığını söylüyor ama telefon açılmıyor. Ne diyorsun? Müjdar'da böyle bir basına karşı neden böyle bir agresiflik olabilir sence? Yaşlandıkça biraz annesi de herhalde. Ya annesi dünya tatlısıydı. Evet, evet. Aysel Gürel, ünlü söz yazarı. Biraz, Ünlü söz evet. yazarı. Ben çok severdim. Bilal Ben de Bilal makarna partisi var bu akşam. Geliyor musun? Bilal derdi. Gelmez olur muyum derdim. Atlardım giderdim. Hakikaten 2-3 tencere makarna ocağın üzerinde. Kızlara da karıştırtıyor. Ondan sonra bize birer tabak makarna ve bol sohbet. Yerlere yatardık gülmekten. tabii tahmin ediyorum. Evet. Biz de bir kere seneler önce Kral TV Müzik Ödülü zaman çok meşhur. Müzeyyen Senar'la katıldık. Allah rahmet eylesin. Fotoğrafımız da var. Tam da arkamızda da Aysel Gürel otururken fotoğraf çıkmış. O fotoğrafın çekildiği gün Aysel Gürel ödülünü almak için anons edilince normal böyle öyle çok güzel bir kıyafetle geldi. Arkasını bir döndü, arkada yok. Tül var. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok deli doluydu ya. Yani içini gösteriyor. Çok deli Herkes, dolu. bütün ünlüler orada Kral TV Müzik Ödül Töreni. Anlı yıllar. Herkes gülmekten bayağı böyle kırılmıştı. Herkesi güldürür, magazini çok severdi. Çok Annesi gibi e, çok. yapmazdı ama yani annesine de ben biraz benzetiyorum. Evet. Belki de magazinde kalabilmek için böyle bir yöntem hoşuna gitti. Diye olan olay onu çok gösterince. Ama tabii bir ünlü çekilmek istemedi aslında saygı duyulmalı mı? Bu gazetecilerin de işi. Şimdi Yeşilçam'ın çok önemli isimlerinden Evet. Arda. Aynen. Yani tabii ki tetkikler böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Biraz herhalde yapısında var. İnsanlarla anlaşılan bir agresiflik var. Bodrum'daki evinde de Bilal abicim sürekli sesinden rahatsız olduğunu açıklardı. Senelerce orada falan uğraştı biliyorsunuz. Evet. Yani biraz böyle demek ki yapısında var. Gazeteciler ne yapmalı peki? Çekmesinler bakalım. Çekmesin, Biraz. çekmesinler tabii. Yani Değil şimdi mi? çünkü saygı duyulması herkes saygı duyulmayı hak ediyor da her insan, her birey de. Evet. Ama bu da artık mesleğin duayeni Müjde deyince bir tane Müjde Tabii. var. Eee, Tabii. Onun sağlığını korumasına da bizim yardımcı olmamız lazım bir yerde. Çünkü biraz O da lazım. rahatsızlığı Tabii. falan da var. Bu sinirli olması falan Tabii. rahatsızlığından da geliyor olabilir. Yani Kardeşini kaybetti. Çok tabii. üzgün o konularda Mehtap'ı yaşadı. kaybetti. Tabii kardeşini kaybetti. İstemediği zaman ya tamam Müjde Hanım peki çekmeyeceğiz deyip çocukların da çekilmesi lazım. O yani Evet. gazeteci işini yapıyor ama Müjde da bu bu saygıyı hak eden bir değerli isim, değerli sanatçı. E, Aynen. Allah sağlık versin, Allah uzun ömür versin. Yani Amin. o yüzden Zaten müjdarı.
bir mağazadaki çekimi de yani toplum ilgilendiren bir magazin haberi değeri de taşımıyor zaten Bilal abicim, değil mi orada? Yani bu tür görüntüler çok da önemli değil aslında, rahatsız etmeyenler böyle efsaneleşmiş, Yeşilçam'a damga vurmuş daha iyi olabilir diye ben de öyle düşünüyorum. Ama Evet. Müjdar'da birazcık da geçişsizliği varmış yani. Ben onu da duyuyorum. Evet. Yani annesi gibi değil, Mehtap gibi de değil. Mehtap da daha böyle sakin, daha böyle bir sevimli, konuşkan, ikili ilişkilerde, gazetecilerle ilişkilerde rahmetli e, amansız hastalığa yakalanmıştı kaybettiğimiz kız kardeşi. O da gazetecilerle, muhabirlerle falan arası çok iyiydi Mehtap'ın da. Müjdar'ın da kişiliği değişik olabilir. Peki, Allah sağlık versin. Allah neşeli güzel günler versin Müjdar'a. Bu Annesi sevgili, annesi de evet, birden sinirlenirmiş Aysel Gürel. Evde oyun oynarlarken mesela anılarını ben duymuştum. Aralarında iddia yapmış herhalde. Paralarını almışlar. Artık okey mi bilmiyorum. Onları evimde gelin alın diye biri soydulardı, hırsız vardı. Başka bir şey de söylemiş tabii. Onları polise teslim etmiş. Böyle bir anıları da var yani. Polis doğrudur. çağırmış hele. Doğrudur, doğrudur. Aysel Gürel değişik bir insandı. Çok tatlıydı. Evet. Evet. Kerem Bürsin'le Melisa Tapan Sabancı bir aşk yaşadılar. Bir buçuk sene sürdü. E, Sabancı ailesi Türkiye'nin en zengin ailelerinden, sülalelerinden biri. Bu sülale içinde Tabii. 5, 6, 7 tane artık torunlar falan da aile kurdu. Evet. Sabancı aileleri var ve her biri hem ayrı holdingler kurdular hem de ana büyük holdinge Sabancı Holding'den hisse sahibiler. Hepsi çok varlıklı aileler. Kerem Bürsin, Melisa Tapan Sabancı ile ilişki yaşamaya başladığı zaman ya köşeye döndü, evlenir filan falan diye konuşuluyordu. Ancak ayrıldılar ve ayrılığı da Kerem Bürsin istemiş. Kerem Bürsin soğumuş. Şöyle duydum sevgili Onur Akay. En son Dubai'ye bir reklam filmi çekimi için gitmiş Kerem Bürsin. Giderken sevgilisini de götürmüş yanında. Ve oradaki işleri bittikten sonra da sevgilisi demiş ki buradan da filanca yere tatile gidelim, baş başa kalalım. O demiş ben evimi özledim, evime dönmek istiyorum demiş Kerem Bürsin. Tartışmışlar filan. Beraber dönmüşler ve ayrılmışlar ondan sonra da. Ee, Bir bahane mi sence? Ne diyorsun ayrılmak için? Sıkılmış mıdır? Bir de evlen Yani hayatı kurtulsun yazıyorlar biliyor musun? Yani niye ayrılırsın ki diyorlar. Ya bu kadar zengin bir kızdan, aile kızla evlenseydin ondan sonra madem koparsaydın, ayrılsaydın yani filan gibi böyle şeyler de var sosyal medyada. İnsanlar da değişiyor. var Bilal abicim. Ben de da daha işte bizim ünlü isimler bir türlü anlayamadı. Sabancı aile evlenmez. Gezer. Başkasıyla. Onların hepsinde genetik var bence. Çok güzel. Çok güzel. Hacı Sabancı da. Hacı Sabancı da öyleydi biliyorsunuz. Evet. Evlenmedi. İsimlerle birlikteliği oldu. Tabii yani bilmiyorum ki sıkılmak gibi bir şey olabilir belki. Olabilir de zaten ben şöyle bir şeyler de duydum. Melisa Sabancı hayatındaki bazı sorumlulukları varmış. Onlarla fazla ilgilenip yani Kerem Bürsin'i de e, biraz böyle boş bırakıyormuş diye de duydum. Öyle mi? Evet. Zordur ya böyle tanınmış ailelerin çocuklarıyla ilişki hele Sabancı olunca işin içine Koç gibi böyle işte bak Ama aynı Yasemin şekilde Bilal abicim evet Kerem Bürsin de onu çalışmaları nedeniyle, dizi çekimleri nedeniyle biraz yani ihmal edilmiş. ihmal Sözünü etmiş değil kestim. mi? Hmm, Evet. Yani ihmalden olan bir şey de olabilir.
işte soğudular demek ki, sıkıldılar, olabilir. Evet, Siz bir evet. şey söylüyordunuz. Ünlü isimlerin Ee, değil, yani Evet, yani zor ilişki. Mesela Yasemin Ergen'e, evet, İzzet Özilhan'la, o Özilhan ailesi de Sabancı ailesi kadar zengin bir aile biliyorsun. Türkiye'nin en zengin tabii, yübaşı ailesi. 14 yıllık evliliğini bitirdi kız. 2 çocuk sahibiydi. Ama bir yere geldiler, tıkandılar ve boşandıktan hemen 2 gün sonra 14 yıllık kayınvalidesini takipten çıktı. Yasemin Ergen'e. Biz bundan ne anlamalıyız? Yani herhalde aralarında büyük sorunlar vardı tabii, kayınvalidesiyle. Büyük sorunlar yaşandı ki evliliğin hatırı, çocukların hatırı, o kadıncağız için torun onlar. Kayınvalide tabii, için. Hepsi yani babaanne oluyor, babaanne. Çocukların babaannesini takipten çıkıyor bir yerde. Yani tabii. zor Her yahu. şeyi de bırakmıştı yani bu evlilik için Tabii. kariyerini. Bravo, şöhretin zirvesindeyken değil mi? Her Tabii, şeyini bıraktı. tabii. Her şeyini bıraktı. Enteresan, ilginç. Sevgili Onur Akay, bugün yine güzel bir yazı yazdın. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le. Dünkü yazında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aslında ayrılmadığını söyledim bir yerde. Afra bitti gitti açıklamasını yaptıktan sonra muhabir Mustafa Ağda havalimanında Mert'in evine, Sarıyer'deki evine gitti dedin. E, Bugünkü yazında da yine bu konuyu güzel bir şekilde yorumladın. E, Söz senin. Evet, ben bugünkü yazımda Bilal abi analiz ettim biraz işte bu yapım firması ilgili. Çünkü duyumlar var. E, mesela Afra Saraçoğlu başarılı muhabirlerimizden Mustafa Ağda ona bunları iletti. Daha önce sormuyorlardı. Biz Bilal Özcan TV'de canlı yayınlar sonrası sormaya başladılar. Hem Evet, Mert'e sordu hem Afra'ya sordular. Ee, ve magazin yorumcuları da ve magazin gazetecileri de barıştıklarını aldıkları duyumlarla söylediler Bilal abiciğim. evet, Bizden sonra dikkat çekmişti. Tabii Mert'e sorduklarında Mert bizi eski yıllara götür. Yalı Çapkını'nda birliktelikleri devam ederken o duyulduktan sonra her zaman onu Taksim'de yakalıyorlardı. Cihangir'de. Orada duruyordu. Cihangir yakalandığında hep aynı hareket gözündeki ışıltılar anlaşılırdı ama hiç kesin bir şey söylemezdi. Afra zaten hiç söylemezdi. Her yaptığı açıklamada biliyorsunuz iş arkadaşıyız tarzında. Bazen geçiştirir. Çok nadir o da böyle gülerek bazı belli ettiği röportajları var tabii. Mesela Kemal Rızalıoğlu'yla başlayacak dizi seçildi. Ne dedi? Çok kapıl kapıl dedi. E, bu bile aslında yapım firmasının isteği. Yani çünkü çok aldılar Afran fanlarından. Birdenbire reyting düşerse Kenan İmirzalıoğlu seneler sonra dönüyor, e, dizi yapıyor. Onun için bu konunun üzerinde çalıştığı için sete çıkmaları gecikti. bir ay E, geçti. değişiklikler oldu. Aynen Bilal abicim. Diyorum ki o şimdi dizi için yani couple değil dedi, bir iş değil de ben de diyorum ki Afra Saraçoğlu, Ramazan Demir şu son röportaj bence magazin için golden couple diyorum. Yani altın çift bence. Çok güzel. Çok güzel. Ee, Ben de onlara öyle bu yazımda da yazdım en son bugünkü. İkisi de genç, yakışıklı, başarılı. Biraz önce dizileri konuştuk. Tutsa da diziler.
Mesela Evet. Uzakşehir'in oyuncuları hiçbir zaman böyle fanlarından bu kadar sevgi. Şimdi sizin de medyanız var Bilal abicim. Bilal Özcim'im de var. Onur Akay Medya, onurakay.com.tr. Orada haber yayınlıyoruz biliyorsunuz. Siz de yayınlıyorsunuz. Ve tıklanmalarda anlaşılabiliyor. Bana aylık raporları geliyor editörlerimizin girdiği haberlerde. Baktığım zaman yani Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir kadar son yıllarda okunan ve merak edilen oyuncu yok. Yok. Fanları çok ilgili. Zaten fanlarının bu ilgisinden dolayı yapı şirketleri korktu. Yoksa yapmazlardı böyle bir şey. Daha bırakabilirlerdi. Ama tabii inandırıcılık olayı var. Şimdi ikisi de aynı şirketinde kaldı. Yalı Çapkını bittikten sonra devam etti çalışmaya. Yeniden imza atmayacaklardı bu sezon ama değişiklik yaşandı. Onların o küçük bir ayrılığı olunca işe verelim kendimizi dediler. Yoksa başka planları vardı. Ben hep anlattım zaten. Yılda evlenme planları bile vardı Bilal abicim. Ben özel kaynaklardan o 23 onlar için dövmesi de var Mert'in. Çok önemli. Eylül'de çünkü Yalı Çapkını başlamıştı seneler önce de. Bölümü yayınlanmıştı. Hayatlarının dönüm noktası. Öyle bir düşünceleri vardı. Ayrılık oldu. İşte yaşananlar, bazı krizler her şeyi değiştirdi. Bu arada da yine de Afra Saraçoğlu düşünmüyor. Mert Ramazan Demir için proje arıyorlardı. Fakat böyle bir yüksek bir rakam alınca Afra Saraçoğlu da kabul. 3,5 milyon haftada, ayda 3,5 milyon yapar. 13 bölüm peşin evet. aldı. 13 bölüm peşin aldı. 4,5 milyon. 4,5 Muydu? 3 milyon. Pardon. 4,5 Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu. Aynen öyle. Afra Saraçoğlu'na ilk teklifinde yapımcı 2,5 milyon teklif etmişti bölüm başına. Afra Saraçoğlu ben bu kış çalışmak istemiyorum bu sonbahar demişti. Ancak sonra 3,5'a çıktı. Sen de zaten söylemiştin Akçay'a, Asos'a menajeri ve o yakın arkadaşını bunun için gönderdi. Onur Büyükatam diye konuşmuştuk. Orada ikna ettiler. Asos'ta dizi çekerken, Pera'yı çekerken. Peki biraz sonra Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı bitmedi. Bunun bir başka ispatını ben size göstereceğim. Harika. Ben de var anlatacaklarım. Evet. Sevgili Onur Akay anlatmaya devam edecek elbet ama ben de size göstereceğim ve bu arada Onur Akay'ın bugünkü yazısını lütfen okuyun. Ben buradan size okumak istemiyorum çünkü siz okuyup sindire sindire, döne döne, satır başına tekrar dönerek, bazı paragrafları tekrar okuyarak anlamanız gerekir. Ben burada size okudukça siz okumuyorsunuz sonra, biliyorum. Benim yazım için de başkasının, Onur'un yazısı için de böyle olduğunu düşünüyorum. Siz okuyun, kendiniz okuyun ki daha iyi olur sizin için. Onurcuğum lütfen sen anlatmaya devam et. Evet Bilal abicim, yani ben çok özel bir kaynak benim. Evet. Şaşırdım tabii açıklamasının ardından. Hemen bu konuyu araştırdım ki yani zaten yazdım da biliyorsunuz. Sizin de Bilal abicim hoşuna gitmiş sanıyorum ki o yazdığım söz, değil mi? Tabii. Telefonla da bağlanmıştı. Evet. Yani Afra ama acaba kendi nereye gitti diye. Niye bunu yazdım? Çünkü gerçekten gece, yani sonra o açıklama yaptıktan sonra Mert'e gidiyor. Hem de gizli yollar kullanıyorlarmış. Ne bileyim. Daha sonra yine Afra'nın evinde buluşmuşlar. Sevgili Onur Akay,
sevgili Onur Akay ilk defa söylüyor bunu. Onur Akay yazında yoktu bu söylediklerin. Yazın dikkatli okudum. Yoktu. İlk defa Onur Akay bir şey söylüyor. Lütfen dinler misiniz? Lütfen sağla solla ilgilenmeyin. Bakın soruyorsunuz her gün bize yeni bir şey var mı Afram'la ilgili diye. Lütfen Onur Akay'ı dinleyin. Onurcuğum bir daha lütfen. Gizli yollar, yeni yollar bir şeyler söyledin. Çok çarpıcı. Lütfen bir daha. Evet. Yani havalimanından aynı giderken evvelsi gün Mert'in evine evet. gizli Çünkü yollar peşinden gelecek kullanıyorlar. gazeteciler mi var diye endişe ediyordu acaba. Takip ederler diye. Tabii kullanan kişi her yeri kontrol ettikten sonra akla giriyormuş. Yani ve de şöyle eski Bilal abicim, ben hani gece geç saatte gidiyordu dedim ya, Mert de bu daha sonra kendi evine geçiyor. Herhalde bir okuma programı çıkmış diye duydum. Mert'in de bazı işleri var sanıyorum ki daha eder. Bu sefer de Arnavutköy'deki eve aynı sene gibi geç saatte Mert gitti. Bunu da ilk yazmadım. İlk defa söylüyorum. İyiye döndük yani. Yıllar öncesine diziler başlayınca aynı başa döndü. Aynı şeyler. Enteresan. Enteresan. Ya Mustafa Ada niye takip etmedin güzel kardeşim ya? Beni arıyor Mustafa Ada. Beni arıyor Mustafa Ada. Beni arıyor. Afra ile Mert'le ilgili konuşuyoruz. Yapacaklarını anlatıyor, çalışmalarını anlatıyor. Ama bak Afra'yı havalimanından takip etse ki senin dediğin gibi olayı yani o yan yollara falan sapıyorlar. Gizlice gidiyorlar Sarıyer'e yakalanmamak için başka yollardan gidiyorlar. Mustafa Ağda şoförüyle beraber eve gittiğini tespit etse işte tamam haberin devamını yapabilirdi. Tabii. Yapabilirdi. Indi. Orada konuştuktan sonra tabii takip etmediler. Afra bitti derken de zaten Bilal abicim yazımda da söyledi. Başlamayan şey biter mi? Bitmez. Demek ki Çok artık güzel. her şeyi ilk defa itiraf etmiş oldu. Bravo. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Lütfen. Çok Yani çarpıcı. başlamayan şey bitmez yani. Bitti dedi resmen. Ve de ilk kez Başladığında hayatında 3 sene sonra kabul etti, itiraf etti. evet, Başladı evet. Mert'le aşk yaşadıklarını. Hiç söylememişti. Ama kız ne yapsın ki? Bitti dedi ama gitti dedi bir daha arkasından. Ama kendi de Mert'in evine gitti. Böyle ilginç bir durum. Şimdi ben bunu şaşırdım. Niye böyle dedi? Konuştuğumda kaynağımla işte yine aynı şekilde yapım şirketinin olmaları, dizinin inandırıcılığı söz konusu. Peki burada fanlar ne yapacaklar Bilal abi? Ne kadar fanlarında bu şekilde bir şey yaşamak Çok zor tabii. onları zorluyor. Evet. E, Mert'in cevabı ne oldu? Mert'in cevabı ne oldu? Mert bu konuya ne şekilde dahil oldu? Herkesin yazısını bakıyorum neler yazıyorlar diye bu arada. Bilal abici yani bir şey bulanık suda balık avlamak gibi artık yaşadıkları. Medya mesela A diyor. Sonra birden B diyor. Acaba altında ne yatıyor? Hepsini araştırmaya başlıyorlar. İşte ben öğrendiğim çok sağlam, Bilal Özcan bilir, size bunları aktarıyorum. Aktardığımda da inanmayanlar oldu yani. Yine en başa döndük. Girerken çıkarken bir şekilde yakalanacaklar ama onlar işte profesyonellik gereği yakalanmamaya çalışacaklar. Ne yapsınlar? Çünkü burada yapım şirketi faktörü var Bilal abicim. Takip etmeyi de istememişler birbirlerini. Toplantı yapılmış bu konuyla ilgili. Barıştıkları, tüm televizyonlarda barıştılar, basında çıkınca bu konu toplantı yapılmış ve böyle bir anlaşma yapmışlar arasında. Şimdi Mert'e de sorsalar belki o da başka türlü şeyler söyleyebilir. Ama hiç hayatlarında başka aşk görmeyecek kimse. Mesela öyle bir PR yazın bir şeyler oldu. Hani devam etti mi? Var mı? Yok. Nerede? Yok. Yok. Yok.
Aynen söylediğin gibi. Havlayan Tarçın havlıyor, Bilal abi Tarçın havlıyor diyorlar ama Tarçın havlamıyor. Leo da öyle. Leo herhalde. Leo havlıyor. Onur Akay'ın Evet. sevgili köpeği Leo havlıyor. Leo sıkılıyor Ne bazen. çıkmış? Sıkılıyor Kapı bazen. kapalı ama arkasından avlıyor. Şarkı söylemesini istiyor Onur Akay'ın. Leo'nun müzisyen kulağı var. Değil mi? Bazen şarkı söylediğin zaman zevk alıyor değil mi Leo köpeğin? Bilal abicim ton veriyorum ona. Kendisi de tonu veriyor. Aynı tonu. Beni dinleye ne yapsın? 6 senedir İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Buğrizade Mustafa Yatırı Efendi dinle. Musiki şilas oldu Leo. Leri bile vuruyor yani benimle. Evet. Patisiyle. Çok Çok alemsin. ilginç. Evet. Evet. İşte yani bu tavırlar bize Yalı Çapkın'ın popüler olduğu dönem, işte onların aşklarının yeni yaşadığı, sizin ilk bilerin açıkladığı, sonra ben bazı konularla canlı yayında açıkladığım yıllara abicim. Yine bu sene işimiz var yani. Seninle buradan yönlendir artık yakalanana kadar. Başladı bakalım ne olacak. Ama ben yani şimdi ayrı kanallarda rakip olacaklarmış diye de duydum. Tabii. Tabii ki Ayrı yapım kanallarda. firmasının çok büyük işte paralar dönüyor yani. Yapım firması de doğal diyorum. Bilmiyorum. İlerleyen günlerde göreceğiz ama aşkları kesinlikle bitmemiş. Barışçılar ve çok iyiler. Bunları buradan bütün sevenlerine söylüyorum. Ben hepsini öğrendim. Ve bu konuyu yazılarda yazıp pazartesi gününe de özel bilgiler gelecek bana. Bazı araştırmalar konular var. Pazartesi günü yine Bilal Özcan TV'de o konuları da anlatırım Bilal abicim. Çok Öğrenebilirsen. çok Yani güzel. aslında Afra Saraçoğlu tüm puzzle'ın kayıp parçasını yerine de koydu. Koydu. Değil mi Bilal abicim? Koydu ve Evet. Hiç açıklama yapmamış. Afra Saraçoğlu sizlerin üzülmesine de üzüldü. Değerli fanlar, değerli onu sevenler. Bakın size ne göstereceğim. Şimdi bu Nagi değil mi? Nagi. Evet. Afra'nın köpeği Afra ona bir şapka giydirdi. LA şapkası, Los Angeles'ın baş harfleri LA, Los Angeles şapkası giydirdi. Değil mi? Afra Saraçoğlu. Aynen. Nagi'ye. Nagi de çok tatlı. O şapka kimin arkadaşlar? Bakın. Aynen öyle. Gördünüz mü? Mert Ramazan. Mert Ramazan Demir'in şapkasını Nagi'ye giydirdi. Ve şu anda storiesinde Afra Saraçoğlu'nun bu Zaten fotoğrafı. o şapkayı takıp o şapkayı böyle burasına kadar indirip eve gizlice giriyor. O şapkayı da Nagi'ye takmış. Bravo. Öyle bir fotoğrafı Çünkü vardı ben daha zaten. önce biliyorum da ilk defa söyledim bunu. Böyle oraya kadar indiriyor. Ben onu yani daha önce bazı şey gördüm. Öyle bir fotoğrafı vardı. Uzaktan da görmüş olabilirim. Neyse çok fazla diyelim. Evet. İşte o da eve öyle çıkarınca Afra da almıştır onu Nagi'ye takmıştır. İşte buradan da yakalandı. Gazetecilik bu. Ben gördüm de hiç aklıma gelmedi bunu düşünmek. Hani Bilal Özcan farkı işte. Sonunda Afra buraya bağlanacak. Ya gerçeği anlatıyorum diyecek, biz sevgiliyiz diyecek. Onur Tabii Akay. yani 4 Başka senedir türlü Bilal kurtulamayacak abi. senden kurtulamayacak. Yani onları evlendirden biz magazin programımızı son yapmayacağız Bilal abicim Allah ömür verirse. Ne diyor fanlar bu konuya bilmiyorum. Aynen öyle. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim Onur Akay. Renk kattın. Ben bir yandan da okuyorum yazdıklarını. Herkese teşekkür ederim yazdıklarınız, emek verdiniz, yazdınız, bizi izlediniz. Evet. Pazartesi günü inşallah Bilal Özcan TV'de görüşmek dileğiyle diyorum. Bilal abicim sana da son
Teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Sevgilerimle. Sağ ol, sevgiler. Görüşmek üzere. Değerli dostlar çok teşekkür ederim yayınımızı izlediğiniz için. Sevgili ünlü sanatçı ve ünlü yazar, sevilen yazar Onur Akay ile bir canlı yayın daha gerçekleştirdik. İnşallah yarın aynı saatte saat 18'de ben yine sizlerle birlikte olacağım ve pazartesi günü de Onur Akay ile yine buluşacağız Allah izin verirse. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.